Merhaba, ben Doktor Koray Erdoğan. 20 yıldır saç ekimiyle uğraşıyorum, 2000 yılından bu yana. Saç ekimi Türkiye'de çok uzun zamandır uygulanan, özellikle İstanbul Türkiye'nin saç ekim başkenti olarak bilinen bir yer. Yılda ortalama 500 bin civarında saç ekimi yapıldığı tahmin ediliyor, rakamların bazıları resmi olmadığı için. Kimlere yapılır? Herhalde estetik olarak uygunluğu olan herkese bu işlem yapılabilir. Hatta 18 yaşından sonra başlıyor insanlar genelde bu işlemi yaptırmaya. Burada tabii değerlendirmeler önemli. Bu insanın saç ekimi yapabilmesi için o estetik değerlendirme derken tabii lokal anestezi almayacak bir sağlık probleminin olmaması lazım. Yapılacak estetik değerlendirmede verici bölgesinin, yani köklerin alındığı bölgenin de sonuç olarak ortaya çıkacak estetik görünümü destekleyecek nitelikte olması gerekir. Bayanlara yapılıyor mu? Bayanlara da yapılıyor ama bayanlardaki dökülme sebebiyle erkeklerdeki dökülme sebebi farklı olduğu için bayanların daha küçük bir kesimine saç ekimi yapılabilmekte. İşte bunlar nedir? İşte erkeklerde bizim genelde hormona bağlı saç dökülmesi dediğimiz için verici bölgede, yani arka taraftaki saçlarımız kuvvetli ve biz bunları ön tarafa transfer ediyoruz. Bayanlarda ise genelde daha yaygın bir incelme oluyor. Yaygın bir incelme olduğu için de siz bayanlarda arkadan alıp öne ektiğiniz zaman erkeklerdeki kadar yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliyorsunuz. Ama bazı özel durumlar var. Erkeklerdeki gibi hormon durumundaki değişiklik olan bayanlar, işte nedir bu, böbrek üstü beziyle ilgili bir problem ya da polikistik over dediğimiz hakikaten erkekteki gibi hormon dengesizliğine bağlı saç dökülmelerde, o zaman bayanlarda da bu işlemi yapıyoruz. Herhangi bir travma ya da yanık gibi durumlarda da işte saç ekimi uygulanabilmekte. Hatta kaş, bıyık, sakal ekimleri de yapabilmekteyiz. Saç önce inceldikten sonra dökülmeye giren bir aksesuarımız. Onun için bunun incelme aşamaları vardır. Eğer belli bir kalınlığın altına inmediyse bazı medikal tedavilerle de o insanı destekleyebilirsiniz. Ondan sonraki aşamada doğru değerlendirme çok önemli. Yani burada kişilerin beklentileriyle beraber uygunluğunun birbirine uyuşması çok önemli. Benim en çok kullandığım kelimelerden başında geliyor mesela. Ben diyorum ki ben hastalarımı kendilerinden korumak konusunda çok efor sarf ediyorum birçok kez. Gerçekçi olmayan bir beklentiyle bu işe girilebilirse eğer, o zaman zaman içerisinde, çünkü saç dökülmeye devam ediyor. İşte bazı halkın inanışlarımız var. İşte saç beyazladıktan sonra dökülmez ya da belli bir yaştan sonra saç dökülmesi duruyor. Tabii bunlar çok gerçeği yansıtmıyor. Yani biz yaşadığımız sürece saç dökülmesi devam eden bir gelişim maalesef. Mesela hepimiz, eğer bütün erkekler için konuşuyorum, hani 150 yaşını görebilecek kadar ömrümüz olsa hem ön bölgede hem arka bölgede saçların bir kısmı dökülmüş olacaktır. Yani saç ekimi herkesten başarılı olur. İyi bir planlama yapılırsa ve beklenti gerçekçiyse aslında herkes de başarılı olur. Ama saç ekimi normal bir saç sıklığında yapılabilen bir işlem değildir. Bir kere bunu kabul etmek gerekir. İnsanların beklentilerinin gerçekçi olması bu anlama geliyor aslında. Ve ekilen her saçta çıkmaz. Ortalama iyi bir teknikle yapılan işlemde ortalama %90'lar civarında bir saçtan sonuç alabilirsiniz. Bu ne demektir? Ektiğiniz her 100 kökün ortalama 90 tanesinden başarılı sonuç elde edebiliyorsunuz. Bu kişiden kişiye değişir. 95 olanları var, 98 olanları var. Ekilen saçlar her türlü estetik müdahalede olduğu gibi ömür boyu sizinle beraber olmayacaklardır. Ortalama her 10 yılda bir ekilen saçların da %5, %6'sını kaybedeceksiniz. Genelde bana gelen hastalarımın benden istedikleri şey, işte bir kere yapalım doktor bey, kurtulalım, ama aslında işin gerçeği saç ekimi devam eden bir işlemdir ve mutlaka belirli dönemler, aralıklarla ikinci hatta üçüncü seanslara ihtiyaç duyulabilen bir işlemdir. Saç ekimi diye bir işlem var ve saç ekimi işleminin maalesef eski dönemlere ait bu popülaritesi azalmıştı. Çünkü işte çim adam görünümleri, insanları mutlu etmeyen, doğal olmayan sonuçlar. Ama şunu söyleyeyim ben size, saç ekimi çok başarılı bir işlem. Günümüz teknolojisinde yapıldığı takdirde sizin fark ettiğiniz o görüntülerin bir kısmını şu anda siz fark edemiyorsunuz. Çevrenizde bir sürü saç ektirmiş insanlar var ve o kadar doğal ki insanlar bunun saç ekimi olduğunu anlamadığı için de biz bu saç ekimiyle ilgili çim adam muhabbetinden kurtulamıyoruz bir türlü. Böyle bir işlem var. Son derece başarılı, doğru şartlar yapıldığında neredeyse tamamen risksiz bir işlem. Bence eğer kafanıza bu problemi takıyorsanız herkesin yaptırmasını tavsiye ederim.